Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 30'a 30 kestiğim kartonumun üzerine bir tane jüt ipinden zincir çektim. Ve o zinciri şu an silikon yardımıyla gördüğünüz gibi yapıştırıyorum. Bütün karton boyunca bunu yapıştıracağız. Jüt ipini 2023'ün Ekim ayında 25 TL'ye aldım. Benim çok hoşuma gitti ve yaptığımız şey ve yani tavsiye ediyorum, hep beraber yapalım. Çok kolay ve pratik. Bir tane jüt ipinden yaklaşık 50 gram kadardı galiba bu yumaklar. 18 metre zincir çektim. Bu 18 metre zincirim yaklaşık 12 metresi ön tarafını kaplamaya yetti. 6 metre kadar zincirim kaldı. Burada da onu anlatıyorum, gösteriyorum. Diyorum ki 6 metresi kaldı arkadaşlar diyorum aldığım bir taneden. Şu kenarda bir eğrilik hata yapmışım. Onu da koparttım. Yine tuhafiyeden aldığım beyaz bir jüt ipi, hafif krem çalıyor. Metresini bunun da 3 TL'den almıştım. Çok gitmiyor ama onun da kalıyor 3 metre, çok fazla almışım. Yaptığım süslemenin üzerine kapı süsü olduğu için sevimli evim diye, yani sweet güzel evim, sevimli evim, sweet home yazıyoruz şu an. Yine silikon yardımıyla, el yordamıyla rakamları çıkarak yazıyorum. Aldığımız bu jüt ipi birazcık çok fazla da sağılabilen, yani o yüzden uç kısmını sürekli silikonla yapıştırarak devam edin. Yoksa yani açılabilecek bir iplik. Uçlarına özenle yapıştırın. Yazmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi orta kısmın bir üstünden başladım. Birazcık da soldan başladım. Evet, oradan başlarsanız başladığınız nokta en doğru nokta oluyor. Silikon tabancasını bir kalem gibi kullanıyorum arkadaşlar. Önce yaptığım ürünün üzerine harfi çiziyorum silikon tabancasıyla. Sonra da ipliğimi koyuyorum. Arkadaşlar uzun süre video çekmedim. Biliyorsunuz benim kanalımda daha çok amigurumi örgüler vardı. Birazcık daha kolay yoldan ilerleyelim dedim. Kapı süsleri birazcık daha eğlenceli. Tabii ki bebeklerimiz de çok eğlenceliydi ama şöyle diyeyim, daha çabuk bitecek işler, daha kısa videolarla karşınıza gelmek istedim. Amacım sizlere daha çok şey gösterebilmek, birlikte sizinle daha çok paylaşımlar yapabilmek. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi burada da home yazmaya çalışıyorum. Silikon gerçekten çok sıcak. Elimi yakıyor arada. Yan tarafa bir tane tabakla su koymuşum. Arada elim yandığı zaman ona elimi, yani yalan değil, koyuyorum. Çünkü çok aşırı derecede silikon yapışıyor. Elinize yapışmaması için dikkatli olmanızı da tavsiye ederim. Evet, burada da M harfimizi yazıp hemen işimizi kolaylamış olacağız. Gördüğünüz gibi şık bir görünüme de sahip oluyor. Yani jüt ipini zincir çekerek yapıştırdığınız zaman da yani güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Zincir çekmeden de yapıştırabilirsiniz. Daha bir kalın jüt ipini kullanabilirsiniz. O kadar çok konuştum ki ben bu videoyu çekerken. Emin olun şu an az konuşuyorum. Orada anlatıyorum bir şeyler. Bu elimdeki şu an kırtasiyelerde aslında metreyle, tuhafiyelerde metreyle satılan bir şerit. Yine jüt ipine benzeyen renkte metre üzerine satılıyor. Onu almadım. Bana hediye gelmişti o. Bir hediye paketiydi. Burada da
o çektiğim 6 metrelik artan zincirimin tekrardan zincirin üzerine tekrar zincir çekiyorum ve zincirimi 2 kat zincir yapıp doğal bir hasır örgüsü gibi bir görüntü elde ediyorum. Buradaki amacım da yaptığım kapı süsünü bir yerlere asmak için askı aparatı oluşturmak. Zannedersem 15-16 tane zincir çektim yeniden. Zincir çekmiş olduğum zincirin üzerinden. 15-16 tane zincir yeterli oldu askı aparatı yapabilmek için. Burada onu iyice sabitliyorum. Biraz ben işimi sağlam almayı sevenlerdenim. Yaklaşık 5 veya 6'ya yakın diyelim. 5,5 tane silikon gitti. Kalın silikonlarda. Bayağı da silikon kullanmışım. Burada güya kenarlardan fazlalık bıraktım. Arkasında evimde şöyle bir şeyim vardı. Buzdolabı içine açılan bu 1 milyoncu gibi yerlerde metreyle satılan bir naylon vardı. Kartonun kapanmasını istedim. Ama siz isterseniz bu taraftan da hani yine zincir çekip jüt ipini yapıştırabilirsiniz. Ben arka tarafını çok önemsemedim açıkçası. Burada kenarları içeriye katlayarak yapıyorum ama sonra vazgeçtim. Sıfırladım. 30'a 30 kestim ben o örtüyü ve direkt yapıştırdım. Burada da dediğim gibi bana hediye gelen o süsleme paketinin, süs paketinin üzerindeki paket şeridiyle yaptığım süsün etrafını kapatıp kartonun görünmemesini istiyorum. Gerçekten de çok yakıştı. Böyle bir şeyler varsa sizin de evinizde böyle değerlendirebilirsiniz. Veyahut da eğer evde yoksa tuhafiyelerde metre işi aynen jüt ipinin renginde birçok şerit satılıyor. Veyahut da direkt kalın jüt ipleri var. Kalın jüt iplerinden de oraya yapıştırarak kullanabilirsiniz. Burada iyice açılmaması için sabitliyorum. Dediğim gibi sağlamcıyım. Ön taraftan sıfırlamıştım ben bu şeyi. Dantel gibi olan şeridimi. Arka tarafa fazlasını bırakmıştım. Şimdi o arka tarafa bıraktığım fazlayı silikon yardımıyla yine yapıştırıyorum. Silikon elime yapışmasın diye de kalemle yardım alıyorum. Şimdi size gösterdiğim bu yaprağı nasıl yaptığımı anlatacağım. Bir tane kartonun üzerine yaprak resmi çizdim. Burada ışıktan dolayı görünmüyor. Üzerine de streç filmle kapladım. Birazcık da deterjan sürdüm. Silikonum yapışmasın diye ama pek de iyi sonuç verdiğini söyleyemem. Burada size tavsiye edeceğim cam düz bir tabak üzerine de aynı işlemi yapabilirsiniz. Bence cam tabaktan silikonu daha kolay kaldırabilirsiniz. Çünkü ben daha sonra streç filmi temizlemek için bayağı yaprağımdan uğraştım. Yaprak altta çizili, şu an ışıktan dolayı görünmüyor ama bunu aslında el yordamıyla da yapabilirsiniz. Yaprağı damarları silikonla geçtim. Şu şekilde tek tek. Sonra silikonumun kurumasını bekledim. Dediğim gibi streç filmden yine ayıramadım aslında. Cam tabağın üzerinde yapabilirsiniz. Diğerini de kartonun üzerinde direkt yapmıştım. O zaman da kartonun bir üst yüzeyi yapışmıştı. Onu su yardımıyla aslında temizlemiştim. O daha kolaydı, emin olabilirsiniz. Ama cam tabağın üzerine yapmak daha kolay. Ben hatamı düzelteyim size, burada yanlış bilgilendirme olmasın. Orada da bir tane gül yapıvereyim dedim. 4 tane kozalağım var. Ekim ayındayız. Çok güzel çam ağaçları var bizim buralarda. 4 tane kozalak aldım ve su bazlı akrilik boyayla, tuhafiyeden bildiğiniz çocuklar için satılan su bazlı akrilik boyanın altın rengiyle bir sünger yardımıyla boyadım. İçlerini değil, yani yüzeyini. Burada silikonumun kenarlarından taşırdığım yerleri temizliyorum. Dediğim gibi bayağı streç filmle oynadım. En sonunda temizlemeyi başardığıma inandım. Bu akrilik boyayla yine sünger yardımıyla şu şekilde akrilik boyama hiç su katmadan süngerimi batırıyorum ve pıt 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 vurarak böyle kabartmalı, hafif böyle pürüzlü bir görüntü elde ediyorum. O da yaprağıma güzel ve şık bir görüntü veriyor. Gerçekten çok kolay bir yöntem, çok tavsiye ederim. Yapacağınız ürünlerde de güzel duruyor. Hadi boyam arttı, bari şu yaptığım gülü de boyayayım dedim.
Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bunu çekebilmek için çok emekler veriyoruz. Emin olabilirsiniz. Videoları takip eder, abone olursanız, beğeni atarsanız çok sevinirim. Instagram sayfam da var. Çok aktif olmadı. Şimdi burada şey yapıyorum. Böyle diyorum ki kozalağı buradan mı koysam, şuradan mı koysam nasıl daha hoş bir görüntü elde edebilirim diye karar veriyorum. Önce yapraklarımı silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Arkadaşlar bu ürün 55-60 liraya bana mal oldu. Yaklaşık olarak 2023'ün Ekim ayında, yine söylüyorum, tekrarlıyorum. Çünkü bu zamanın ne zaman izlediğinize de bağlı olarak değişecektir tabii ki maliyeti. Silikon o kadar sıcak ki bazen ahşaplardan yardım alıyorum. Dediğim gibi yan tarafta da tabakta suyum var ve elimi batırıyorum. Arada çünkü çok yanıyor, silikon yapışıyor. Dikkat edebilirsiniz çok dikkatli olarak. Ben hızlı yapmaya çalıştım. Videoyu en kısa şekilde nasıl tutarım diye. Burada en son karar verdiğim şekilde diyorum ki bunu da buraya yapıştırayım, bunu da buraya yapıştırayım. Bunu da buraya. Siz istediğiniz dizayna verebilirsiniz. Kalan yaprağımı da yapıştırıyorum. Dediğim gibi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Son halimiz, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.